Ve Ayaş'tayız. Herkesin ödü koptu. Millet iptal. Bak antik kentin içine adam karavan bırakmış. Alanın güvensizliği demişken gerçekten güvensiz bir alan. Burada çok fazla hırsızlık olayı yaşanıyor. O yüzden çok güvenli gelmiyor bize bu bölge. Selam. Merhaba. Merhaba dostlar, nasılsınız? Mersin'i gezmeye devam ediyoruz. Neredeyiz? Şöyle bir yerdeyiz. Çok güzel bir yere geldik. Söyleyeyim mi nerede olduğumuzu? Sen söyleyeceksin diye bekliyorum. Yo, ben de sen söyleyeceksin diye bekliyorum. Şöyle mükemmel bir otoparktayız. Çok güzel bir yer derken buradan bahsediyorduk. Şöyle harika bir otopark. Arkamızda muhteşem bir deniz manzarası var. Siz sisten ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ben. Ama ve lakin Deniz manzaralı otoparktan Mersin gezimize hoş geldiniz. Şimdi cennet cehennem mağaralarına gidiyoruz. günlerden bir gün, tarihlerden 2024'ün ilk günleri, Evet, yılbaşından sonra Türkiye. gelmiştik buraya. Türkiye kıyı ve sınır şehri turunda yine buraya gelmiştik. Ama o zaman Ocak ayının başıydı. Evet, soğuktu bayağı. Rüzgarlı bir havada gezmiştik. Cennet cehennem mağaraları denen yerler aslında birer obruk. Evet. Cehennem mağarası tarafı obruk, diğer tarafta çöküntü olarak geçiyor. Rivayete göre ikisi aslında birbirine bağlıymış. Alttan geçiş varmış ama tabii ki biz sadece cehennem mağarasını yukarıdan görüyoruz. Cehenneme girmek yok. Ama cennete girebiliyoruz sonra. Bantworld kanalının en büyük özelliği. Bu kanalı izleyenler cehenneme giremiyorlar. Evet, uzaktan bir görüyoruz sadece. Karavanla 81 il Türkiye turumuzun 8. ayında 13. şehrinde Mersin'i hep beraber geziyoruz. Mersin'in 3. videosunda başlangıç olarak cennet ve cehennem obruklarını ziyarete geldik. İlk durağımız Cehennem Çukuru. Çok korkunç. Çok korkunç. Gerçekten korkunç gözüküyor. Hazır mısınız? Ne kadar yüksekteyiz şu anda baksana. Yansımadan gözükmüyor olabilir ama. Yok bir şey yok. Ben geçtiğimiz zaman geldiğimizde buradakileri kalabalık bir grup vardı. Bayağı bir korkutmuştum da. O geldi aklıma. Camlar mı çıtır diyor dedi bir Tolga. Herkes yapıştı kenarlara. Şimdi şöyle bir yürüyordum. Ondan sonra ne oluyor ya o ses ne dedim. Bir millet baktı zaten tamam. Durdum bir cam mı çıtırtıyor dedim. Herkesin ödü koptu. Millet iptal. Yapıyorum böyle şeyler bazen. Burası böyle arkadaşlar. Hazır kimse yokken. Bayağı bir derinliği var. Kaç metreydi ya? 100 küsur Yalnız gibi. sallandık ha. Evet ben kendimi sağlama alayım. Görüşürüz Gerçekten canım. sallandı. Hoşça kal. Burası cehennem obruğu diye geçiyor. Rivayete göre cezalandırdıkları kişileri buradaki aslanlara yem ediyorlarmış. Öyle de bir rivayet vardı. Evet. Eski okuduğumuz yazılarda. Tekerlekli sandalyeler için şurada bir makine var. Oradan böyle çıkabiliyorsunuz. Düz ayak gezilebiliyor. Hani ben böyle bazı yerlerde giderken yürümekten korkuyorum falan ya. Evet. Ama benim korkum yükseklikle bir alakası yok. Evet. Yalnız hala sallanıyoruz. Sallanıyor. Her harekette sallanıyor. Çünkü bu platformun altı boş. Şuradaki tellerle üste bağlı sadece. Altı komple boş yani alttan bir destek ayağı yok. Deniz manzarasını ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama harika bir tepede. Çok güzel bir deniz manzarası var. Ve şu taraflar Silifke tarafları. Kıyı acayip güzel görünüyor buradan. Telefonun kamerasında bile gözükmüyor orada. Belki dev ekranda izleyen arkadaşlar görebilirler. Evet, hızlı bir başlangıç yaptık. Sıradaki durağımız obrukların içerisine çöp atılması yasaktır. Yaparlar. 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 Uyarmak lazım. Sıradaki durağımız cennet obruğu. Cennet obruğunun içine gireceğiz. Bak. Bantworld kanalı sizi cehennem obruğuna götürmedi. Sadece üstten bir bakın dedik ya. Bakın buralar İbretlik bir böyle. gösterim oldu sadece. Aynen öyle. Ama şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hep beraber
Sakin sakin. Relax relax. Keyifli, Cennete huzurla, doğru devam edeceğiz. kanalımıza yakışır şekilde. Cennete doğru devam edeceğiz hep beraber şimdi. Hadi bakalım. Her ne kadar cennete gitmek kolay olmasa da burada cennet çukuruna inmek de kolay değil arkadaşlar. Tamı tamına 452 basamak. Hepinizin yerine adım adım iniyoruz. Siz ev konforunda rahatlıkla bizim bu inişlerimizi izlerken yorulan biziz. Peki siz ne yapacaksınız? Beğen tuşuna basacaksınız. Yorum yapacaksın. Bir de yorum yaptınız mı tadından yenmez. Biz basamaklardan iniyoruz ama merdiven, asansör de var. Yine engelli arkadaşlarımız için asansörle mağara girişine kadar iniş yapabiliyorlar. Güzel düşünülmüş. Alan içerisinde alanın derinliğini hissedebileceğiniz böyle enteresan cepler var. Tabii ki buralardan içeriye atlamıyorsunuz. Yasak. Yürüyüş yolunun dışına çıkmıyoruz. Çıkılsa biz çıkarız. Şurası yıkılmış. Cennet mağarasının içinde Meryem Ana Kilisesi var. Hristiyanlığın yayıldığı ilk dönemlerde yapılmış ilk kiliselerden biri. Dördüncü yüzyılda Aziz Poulos tarafından yaptırılmış. İçinde 12 havarinin freskleri olan bir kilise. Ayrıca üstü açık nadir bulunan kiliselerden. Fresklerin çoğu sağlam değil, nemden deforme olmuşlar. Şey değil bak, ilk defa doğru düzgün kazılmamış bunlar. İlk başlar öyle ama nemden tahrip olmuş bu taraflar. Tabii bütün olay bu kilise değil. Esasen buradaki mağara. Geçtiğimiz haftalarda bu mağaranın içi komple sel baskınıydı. Ayrıca bu alanda bir yazıt ve kitabe de var. Birçok kişi bu yazıt ve kitabeyi atlıyor. Kilisenin hemen alt tarafında 2018 yılında Silifke Müze Müdürlüğü'nde yapılan kurtarma kazısında ortaya çıkartılıyor. Bakın nerede. Şurası. Önceki geldiğimizde böyle bir tabela yoktu. Evet. Şurada küçücük bir tabela vardı. Yukarıda da bilgilendirme tabelası yoktu. Biz de tesadüf eseri geçerken fark etmiştik yazıtı. Yazıda şöyle yazıyor. Bu obruğa ve çalı çırpıya ve ormana girmeden önce Arimoi toprağında gürleyen Aos Nehri'nin ışıksız akıntısı görüşümü tam kapatmadan ben Eupapios, Pan ve Hermes'in bağışlayıcılığını dilerim. Orman duası aslında, korunma duası. Yalnız mağaranın tavanı da mı çökmüş ya? Alt taraf. O kadar yıkıntı var mıydı orada? Vardı vardı. Hadi inelim aşağıya. Zeminde fark ettiniz mi? Ağ var.
Bu ağ kayalardan insanlar kayıp düşmesin diye. Çünkü tavandan devamlı bir su akıntısı söz konusu. Yerler ıslak. Dikkatli yürümek lazım. Evet, yerler kaygan. O yüzden böyle güzellik yapmışlar. Rahat yürüyebiliyoruz. Sakin ol. Kaydım. Sanırım bir hafta ya da 10 gün kadar önceki yağışta şuralara kadar doluydu su. Mağaranın içi gözükmüyordu. Sadece şuradaki oyuntu gözüküyordu haberlerde. Sanırım konuşmamıza gerek bile yok. Buradan çıkışlar asansörlü arkadaşlar. Geldiğiniz yoldan yürüyerek geriye çıkarsanız ters çıkmış oluyorsunuz. Biz geçen sefer öyle yapmıştık. Asansör Evet. çok kalabalıktı. Hem yürürüz ya ne olacak dedik. Bir gittik girişe geri çıktık. Aynen. Bir de biraz hızlı gezdik şu anda. Mikrofondan kalbimin sesini duyuyor olabilirsiniz. O kadar atıyor kalbim. Ama çok güzel bir yer. Çok. Yani gece listenize ekleyin. Her ikisi de harika. Sadece şöyle bir uyarıda bulunurum. Yanınıza soğuk su alın. Aşağısı oldukça rutubetli Nemli. ve nemli. Yukarı çıkarken bol bol dinlenerek çıkın. Kalp çarpıntısı ya da kalp rahatsızlıkları olanlar Evet, kendinizi zorlamayın. zorlamayın, geriye dönün hemen. Ama hani yavaş yavaş gezilebilecek bir yer. Öyle. Evet, Ha bir de işte o alt zemindeki gösterdik zaten Tolga'da. Aha. İplerle yapmışlar ama nem yüzünden ve geçtiğimiz günlerdeki yağış yüzünden muhtemelen şu anda bile aşırı kaygan. Kayıyor kayıyor. Ona göre uygun ayakkabı giymek lazım. Aşağı inecekseniz. Hadi çıkalım. Oo müzikler asansör Emre. Evet. Evet. Bakar mısınız nasıl bir kalabalık oldu? Otoparkın iç tarafına girmek istemeyenler de buraya yeni bir set oluşturdular. Dönüyoruz etraflarında. Şöyle bir park şekli yok. Tam zamanında gezmişiz. Değil mi? Evet evet harika. Evet, Kız Kalesi'ne geldik aslında. Fakat geçerken gördük ki giriş tarafı kapalı. Ziyarete kapalıdır yazıyor. Evet. O yüzden kaleyi de çekmedim geçerken. Hı. Nasıl olsa duracağız diye yol üstünden çekmeyeyim dedim. Plajdan çekerim o taraftan. Ama ziyarete kapalı diyor ve park edecek yer yok. Yol üstü maalesef uygun değil. Evet. Şuradan içeriye bir yol gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Bakalım. Toprak yolları açtık. Kalıntıların arkasına ulaştık. Bakalım görebilecek miyiz kaleyi? Baksana her yerde oymalı taşlar var. Evet alan antik kent aslında. Foşur foşur her yer. Gel. Oo. Biraz uğraştık ama Kız Kalesi'ni görebildik. Kıyıdaki kalenin arka tarafına geldik. Bakar mısınız? Hendek varmış buradaki kalenin etrafında. Bunu bilmiyordum. Yol tarafından gözükmüyor. Ufak da bir plaj var. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Kalenin yanından uzaklaşınca buradaki antik kentin sütunlarını kullanmışlar kalenin birçok yerinde. Evet. Fark ettim. O açıdan çekmedim. Buradan bakacağım. Güneş Evet. göstermez ama. Çok güzel değil mi? Çok güzel bir koy. Koyun tam göbeğine bir işletmemsi bir şey açılmış. Tabii bütün koya giriş yasak onun için. Evet. Kıyıdan köşeden. Tabii burası birinci derecede sit alanı aslına bakarsanız. Çünkü orada da antik kalıntıları görmek mümkün. Ormanın içinde de var yine kalıntılar. Evet, duvarlar var.
Ama her yerde olduğu gibi çökme karavancılar sağlı sollu yine buralara bırakmışlar araçlarını. Maalesef. Plakalar da yok üzerlerinde. Kız Kalesi'ni de gördüysek o zaman yolumuza devam edelim. Denize nazır yollar. Denize nazır yollar, denize nazır çok katlı binalar. Evet, Hoş yüksek katlara geldiniz geliyoruz. Mersin. Yüksek katlara geliyoruz. Ve Ayaş'tayız. Ne kadar çok karavan. Kıyı ve sınır şeridi turunda geldiğimizde burası berbat durumdaydı. Hırsızlık olaylarına karşı araç içerisinde değerli eşyalarınızı bırakmayınız diye jandarma girişe tabela asmış. Kıyı ve sınır şeridi turunda buraya geldiğimizde karavandan inmemiştik bile. O kadar çok çöp vardı ki. Şimdi temizlenmiş alan. Nispeten yine çöp var tabii ki, yok diyemeyiz ama temiz bir alan. Burası birazcık da mimli bir yer. Ondan ayrıca bahsedeceğiz. İnmememiz için haklı sebeplerimiz vardı. Şu anda bile o haklı sebeplerin izlerini burada görmek mümkün. Evet, tamamen temiz değil maalesef. İzler çok. Gelin gelin. 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 Bak antik kentin içine adam karavan bırakmış. Gerçekten oraya nasıl çıkartmışlar onu ya? Hemen bu yan taraf kocaman bir antik kent. Sebastian Antik Kenti olarak geçiyor. Çoğu bölümde kazı çalışması yapılmamış. Ufak tefek görülebilecek yerleri var. Ama alanın güvensizliği yüzünden karavanı bırakıp içeriye girmeyi düşünmüyoruz yine. Alanın güvensizliği demişken gerçekten güvensiz bir alan. Burada çok fazla hırsızlık olayı yaşanıyor. Bu yaz henüz duymadım. Daha yaz yeni geliyor. Geçtiğimiz yaz dahil olmak üzere geçtiğimiz 5-6 yıl boyunca her sene burada çok ciddi soygunlar oluyor. Sadece karavanlar değil, çadırlara insanlar içindeyken uyutucu gaz muhtemelen salıp sabah uyandıklarında sürprizle karşılaşıyor insanlar. Çadırları yırtarak içeri giriyorlar Evet, arkadaşlar. Çadırı karavanları aynı kesiyor, şekilde alıyor soyuyorlar. çantayı. Siz içindeyken soygun oluyor bu alan için ve biz ilk bu olayı duyduğumuzda yabancı turistlerden duymuştuk Evet. ve jandarmaya gittiklerinde jandarma zaten bu bölge böyle bir yer, dikkat etseydiniz diyor. Ve girişe de Tabelada asmışlar. yazı yazmışlar. Değerli eşya bırakmayın diye. Evet. Yani burada özellikle gelirseniz kalmak gibi bir durumda bulunursanız kesinlikle camlarınızı kilitli modda bulundurmayın. Tamamen kapatın Evet. ve araçtan uzaklaşmayın hiçbir şekilde. Yani bu iç alanı gezmek istiyorum ama aracı yalnız bırakmak istemiyorum. Yani bir değil, iki değil, 6-7'den Yüzlerce. fazla şey duyduk. Biz birebir yaşanmış olayı duyduk. O yüzden çok güvenli gelmiyor bize bu bölge. Buradaki antik kenti geçtiğimiz seferde o yüzden gezememiştik. Şimdi de gezmeyeceğiz. Evet. Ama kahve içip keyif yapabiliriz. Aynen öyle. Kahve keyfi yapalım. Yola devam edelim. Sabah neydi orası? Cennet cehennem mağaralarının orada uyanıp kahvaltımızı yapıp gezdik ama kahvemizi deniz kıyısına bırakmıştık. Güzel bir yer oldu. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda kahve keyfinde bir facia yaşanmıştı. Facia. Evet, bizim için facia çünkü ben köpüksüz kahve yapmam. Hemen bakıyoruz kahvehane alemde. Gene biraz çok da Köpüklü. tam değil. Şuralarda bak boşluklar olmuş. Bir yandan da telefonla görüşmeye çalışıyorum da açarsa inşallah PTT kargo. Kimimiz güneş keyfinde, kimimiz kahve keyfinde. Şu muhteşem alanda bir kahve molası. Karavan hayatının en sevdiğimiz yanı. Sesim gelmez.
Çünkü mikrofonum çok sağ. Mikrofon nereye gitmiş? Karavan hayatının en sevdiğim yanı. Ya da Evet. en sevdiğimiz yanı. Kesinlikle öyle. Her manzarada Türk kahvesi içebiliyorsun. Cennet Cehennem Obru'nun oradan çıktık. Geldik buraya. Kahvemizi içtik. Birazdan yola devam edeceğiz. Çok güzel bir yerde konaklayacağız inşallah. Evet. Ama öncesinde hem tuvaletimizi boşaltmamız lazım. Bunun için bir cami tuvaleti bulacağız. Hem Su doldurmamız su doldurmamız lazım. gerekiyor. Bunun için bir cami şadırvanı bulacağız. Market alışverişi yapmamız lazım. İçme suyumuz kalmadı. Ekmeğimiz yok. Onları tamamlayacağız. Sonra da konaklama yerine geçeceğiz. Evet. Bu videoda öyle haldır haldır orayı burayı gezerim demeyeceğiz. Evet, çünkü bir önceki videoda sizi çok gezdirdik. Evet. Biliyoruz, yorulmuşsunuzdur. Biraz keyif yapalım hep Keyif beraber. yapacağız hep beraber. Evet. Ne kadar çok üst üste konuştuk ya. Hep aynı şeylerden bahsediyoruz. Ne kadar güzel. Hep Aynı keyif, bol şeyleri. keyif. İnsanlar denize girmeye başladılar ya. Mayıs sonu. Video Haziran'da yayınlanacak artık. Artık Şu gitsinler. fırtınalardan bir kurtulalım da. Peki biz sezonu açabilecek miyiz? Bilmiyorum. Bence açamayacağız. Bilmiyorum. Bence deniz suyu daha yeterince ısınmamıştır. Ben üşürüm yani. Evet. Yalnız farkındaysan Cennet Cehennem Obru'nun oradan Kız Kalesi'ne indik ya sahile. Hı hı. Kız Kalesi'nin oradan bu tarafa kadar olan alanda hep bir yerleşim var. Özellikle ana Evet. yolun üst Hep tarafında ki kalıntılar var. şu anda bizim bulunduğumuz Ayaş sahil. Ayaş sahilin hemen üst tarafında amfiteyatro var. Artık ilçenin içine karışmış. Amfiteyatronun hemen altında bir yapı var. Arasından ana yol geçiyor. Evet. Ya burası Sebastia Antik Kenti. Yukarıda gezdiğimiz antik kentler, önceki videoda gezdiğimiz antik kentler, Kız Kalesi'nin olduğu yerdeki Kaizikos'tu yanlış hatırlamıyorsam ismi. Orası yani Mersin'de o kadar çok antik kent var ki hangisi Çok. nerede başlıyor, nerede bitiyor belli değil. Yani Özellikle- çoğunda kazı çalışmaları yapılmadığı için sınırları belirli değil. Bu ikisi birleşik gibiydi. Yani Kız Evet, Kalesi'ne evet. kadar hiç boşluk olmadan yer vardı. Ve şunu söyleyeyim, bir önceki videoda Olba Antik Kenti'ni gezdik biliyorsunuz. Şu anda Ayaş'tayız. Hani harita inceleme merakınız varsa bu ikisi arasındaki bölümde yani belki 20'den fazla nokta var. Evet, yani antik kent kalıntıları her yerde, dağdan aşağıya kadar, sahil hattına hatta denizin içine kadar devam Evet. ediyor. Hani tek sıkıntısı bizler için söyleyeyim. Hani ben mazot çünkü bizim birinci önceliğimiz her zaman Evet. olduğu gibi. Zikzak yapmanız lazım. Sahile inip yukarı çıkmanız gerekiyor. Evet. Sahile inip yukarı çıkmanız gerekiyor. Listemizdeki 1-2 noktayı bu yüzden elemek zorunda kaldık. Evet. Çünkü aşağıya indikten sonra tekrar aynı kilometrede bir mesafeyi tırmanmamız gerekiyordu yukarıya. Üstten bağlantı yolları yok maalesef. Yani her çıkışımız bizim Çeyrektepe'ye tekabül edecekti yaklaşık olarak. Evet. O yüzden birçok yere maalesef geçtik. ki es geçtik. Gerçi hani sizlere aktarabileceğimiz pek bir kalıntı yoktu. İşte buradaki antik kent gibi genelde taş yığınları var. Çok bitap. Kimisinde bir iki tane sadece anıt mezar var. Kabartmalı figürler olan mesela adam kayalar. Orayı es geçmek zorunda kaldık. Çünkü Evet. ilk oraya çıkmamız gerekiyordu yeniden ve işte saat itibariyle orayı es geçiyoruz. Gidip görenler varsa bize fotoğraflarını göndersinler. Evet, yani gezilebilecek sadece bizim bu aktardığımız yerlerin haricinde onlarca antik Evet. kent kalıntısı var üst taraflarda. Özellikle Silifke ile bu arası diyebilirim ben onu. Evet evet. Buradan sonra o kadar yok. Yukarılara doğru hep. Neyse tadımlık antik kent göstermiş olduk size de böylelikle. Belki birkaç tane daha gösteririz böyle ufak ufak. Belki. Ben gideyim de fincanları yıkayayım. Hadi bakalım. Yola hazır olalım. Kahve telvelerimizi tabii ki çöpe döküyoruz. Karavancılığın birinci kuralı. Evet, aramızda yeni arkadaşlar varsa bilmiyorlardır belki bunları. Karavan telveleri ne ya? Kahve telvelerini eğer karavanın lavabosuna dökerseniz bir süre sonra, olduğu gibi dökerseniz kısa bir süre sonra muhtemelen atık su deponuzun göstergesi, şamandırası bozulacaktır. Daha önce başımıza geldi. Bayağı da ayakta kalmış ya. Baksana antik kentlerin çoğunda daha yıkılmış, tahrip olmuş. Evlerin arasında ayakta kalmış resmen. Hemen yolun kıyısında yine kalıntılar. Arkasında evler, üstünde evler.
Ne kadar kötü duruyor ya. Mersin'in gökdelenleri kaç katsın sen arkadaş? Sayabilen varsa çekiyorum bol bol. Bakar mısın? Zaten ötekiler de büyük de. Bir de dar uzun. Çok, evet, ürkütücü duruyor o yüzden. Evet. Sanki rüzgar da devirecekmiş gibi. Ne sallanıyordur fırtınada en Valla üst en üst kattakiler. katlar camla maşamazlar. Gezeceğimiz bir yer daha var. Unuttuk. Evet. Deniz kıyısına yine kısa bir süreliğine veda ediyoruz. Evet. Dağlara tepelere gene. Mersin böyle ya denizdesiniz ya dağlardasınız. Kanlı Divane Ören Yeri. Beraber gezmeye gidiyoruz. Kanlı Divane Ören Yeri. Milattan önce 3. yüzyıldan günümüze ulaşan kocaman duvarları var. Evet. Bunlar kilise yapıları var çok fazla ve bu etrafında Türkmenler de yaşamış. Evet. Türkmenlere ait köy evleri de bulunmuş burada. Yağhane vardı galiba altta, değil mi? Evet. Hepsini göreceğiz. Gel. Kanlı Divane. Tam karşıda 6 kişinin olduğu bir kaya kabartması var. Onu yaklaştırıp çekeceğim. 50 metre derinliğinde bir obruk. 142 metreye 95 metreymiş çapta. Çok efsane bir yer ya. Yaşam varmış obruğun içinde, etrafında, üstünde. 4 tane kilise var burada sadece. Evet. Ya burası çok geniş bir yaşam kompleksi. Biz Mersin bölgesini bu yüzden ayrı bir seviyoruz. Şundan dolayı, sadece kıyı şeridinden dolayı değil. Çok uzunca bir alan. Mesela işte Silifke'den başlıyor ta buraya kadar düşünün. Dağları hep çok sık aralıklarla hep böyle yerleşimler var. Roma yerleşimleri var, eski yerleşimler var, Bizans yerleşimleri var. Bakın burayı bir zaman sonra Türkmenler kullanmış bu bölgeyi. Yani hayat bu bölgede hiç bitmemiş. Ve antik kentin içinde tam şu anda şey çalışması yaptıkları yerde çimen Mezarlık var. kesiyorlar. Mezarlık var. 1965'lerde doğmuş En son birinin. 75 gördüm, Evet. ölmüş. Yani güncel bir mezarlık da var. Türkmenler burada yaşamışlar. Bu obruğun çevresi komple yaşam alanıymış. Birazdan sizi Türkmenlerin nasıl yaşadığına dair bir iki böyle ufak görsel köy evi tarzında yerler bırakmışlar. Oraları gezdireceğiz. Binlerce yıllık tarihi sokaklarda yürümek, buralarda adım atmak, o insanların hayatlarına bir nebze de olsa dokunabilmek, biz çok keyif alıyoruz bu duygudan. Kesinlikle öyle. Burayla ilgili benim Zeytinyağı atölyesi ve köy evi. Burası geleneksel köy evi tarzında bir yer. Hazırsanız hep beraber bakalım. hadi gel bakalım. Mek sen de gel. Bakın zeytinyağı aleti bu. O dönemde kullanılan. Mek'i ben alayım. Sen rahat rahat çek. Bunu insan yardımıyla da hareket ettirebiliyorlardı. Ya da işte bir at, eşek bağlayıp da döndürebiliyorlardı. Zeytin iç alanda duruyor. Bu tekerlek hareket ettikçe zeytini eziyor ve yağ alanın ortasındaki delikten alt katmana sızıyor. Oradan da diğer tarafa tenekelere ya da işte kovalara neylere koyuyorlarsa o dönemde. Şunlar da diğeri. O dönemlerde zeytinyağının nasıl olduğunu kavradıysanız hemen arkasındaki alana girelim. Bir tık karanlık bir alan. Sizin için aydınlatmaya çalışıyorum ama ne kadar başarılı olabiliyorum bilmiyorum. Burası oturma odası. Şöyle karşılıklı 2 kişi oturuyorsunuz. Max için cam mekanı var orada. Max zaten Evet. dışarısını kesiyor. Şurası soba arkadaşlar. Soba, ocak yerini kullanılan. Evet. Bunu
ısıyı devamlılığını kurtarmak için bu yanlardan odunları sokuyorlarmış diye tahmin ediyorum. Bu taraf böyle. Soba, ısınma. Burası o dönemlere ait ufak bir köy yerleşkesi. Evet. İnsanlar burada yaşıyorlarmış. Vay be. Geçtin ya. Kestirme kullanacak değil mi? Evet. Taşların üzerinden. Üçkağıtçı Max. Yalnız düşünsene, burası sizin köy eviniz. Burada kendi ürettiğiniz zeytinlerin yağını çıkartıyorsunuz. Ki hemen zaten şurada da zeytin ağacımız hali hazırda duruyor. Burada bir ağaç var, gölgeliğinden faydalanıyorsunuz. Ve yanda yine bir tek odalı bir yerleşke daha var. Buraya salıncak kuruyorsunuz. Vaa, bak kapıya. Gülden gördü ve arttırdı. Yani şöyle bir alan daha. Buranın zeminini yenilemişler. Hmm, Bak baca ışığı giriyor içeriye. evet. Evet, Max bakmaya gidiyor hemen. Max tam sana göreymiş orası. Burası da bir oda. O dönem aslında arkadaşlar, insanoğlunun ihtiyacı bu. Bir göz oda. Size her şeyiyle yeter. Yemeğinizi ocakta yaparsınız. Evet. Yani bizim karavan şu anda bu Bir göz odadan daha ufak. Çok daha ufak. Evet. Bir Üçte göz biri. oda. Yatak odanız da burada, oturma odanız da burada. Çünkü zaten insanoğlunun ihtiyacı olan şey barınma ihtiyacı. Öyle 3 tane oda, 5 tane oda, Evet. 8 tane oda. Yani bunlar size kapitalizmin dayatmaları arkadaşlar. Eşya yükü tamamen. Kesinlikle. Hadi gel bakalım. Ve en güzeli, kamerada ne kadar çıkar bilmiyorum ama manzarası. Deniz ve ufuk çizgisi çok net gözükmüyor ama gözüken gökyüzünün yarısı deniz. Şimdi sizi çok fesat bir insanın çok fesat ama yani o dönemde yaşamış, inanılmaz fesat. Bir de güç sahibi olmuş bu fesat insan. Kendine bir mezar yaptırmış. Anıt mezarını kendi yaptırmış. Ama neler yazıyor anıt mezarda. Benim Ama burayla neler. ilgili aklımda kalan en çok kalan şey orası mesela. Evet, çünkü herkesin aklında kalması gerektiren bir şey yani. Ne beddualar ne beddualar. Aba'nın anıt mezarına gidiyoruz. Max bu durumdan çok memnun. Nasıl da güzel gezebiliyorum ben. Her yeri koklayabiliyorum diye. Dört dönüyor. Savaşçı kraliçe Aba'nın bu mezarı eşi ve 2 oğlu için yaptırıldığı söyleniyor ve bu mezarı yaptırılırken buraya sadece ben gömüleceğim ve benim dışımda başkası gömülürse, mezara zarar verilirse Allah onları belasını versin demiş. Şöyle ki aşağıda bulunan antik kentlere 10 biner dinarius, 2 antik kente bir. 2 antik kente birden 10 biner dinarius Sezar hazinesine aktarılması cezasını yazdırmış mezarın kapısına. Ama gerçekten bayağı hakarete varan cümlelerle devam etmiş bu yazıt. Normalde anı yaparlar sadece. Yunan büstümüsü mübarek. Şapşal surat. Nasıl manzara Max? Güzel mi? Deniz falan. Çok güzel değil mi? Evet. Baksana şuralara. Güzel miymiş Max buralar? Çok güzelmiş. İncelemelere doyamadık. Atlama sakın. Sakın atlama oradan. Ben indireyim dur. Atlarsın ama ne olur ne olmaz gel. Atla kucağıma. Neyse. Bak şurada da bir şey varmış. Gördün mü orayı? Yeri kokluyor direkt. Bak, Ne şurada da varmış? bir şey varmış. Bakayım dur ne varmış. Şurada da bir şey varmış. Hemen koşayım bakayım. Bu arada söyledik mi hatırlamıyorum. Hayır. Aba'nın ne hayır. Hayır. Hayır Max'e hayır. Aba'nın eşi Arios ve oğulları veba salgınında ölmüşler. Aa, Evet öyle savaş ya, Aba- da bir şey değil. Aba teyze çok enteresan. Evet. Aba teyzenin, Max'cim uzaklaşma dur orada. Aba teyzenin babasını katlediyorlar, öldürüyorlar. Evet. Aba teyze korsan oluyor. Evet, önce prensmiş, prensesmiş, prens nereden çıktı? Önce prensesmiş Aba. Kral ölünce onun yerine
Kendisi kraliçe oluyor ve onun intikamını almak için korsan olup bayağı savaşıyor yani. Aba teyze Lanetler çok okuyabilecek tehlikeli. biriymiş. Aba teyze çok tehlikeli. Peki şimdi nereye geldik? Şimdi bir anıt mezara geldik. Üç ayak mezar anıtı diye geçiyor. Burası üç ayak anıtı. Bu anıtın kime ait olduğu bilinmiyor ve anıtın etrafı burası nekropol alanı da olabilir. Çok fazla anıt mezarlar var Lahitler var. etrafında. Lahitler var. İçeri Böyle girme, bir buraya gel. ama önemli birinin bir anıt mezarı olduğu kesin. Buraya gel. Su içmek ister misin? Hadi gel su içelim. Hadi gel bakalım. Bu muhteşem anıt mezarı da ziyaret ettikten sonra şimdi başka bir güzel anıtı, güzel bir eseri görmeye gidiyoruz hep beraber. Kanlı Divani'nin yürüyüş parkurları yürümek için çok uygun arkadaşlar. Koltuk değnekleriyle falan da çok çok rahat yürürsünüz. Sanıyorum ki tekerlekli sandalyeyle zorlanabilirsiniz ama onun Basamaklar haricinde... var. Neyi var? Basamaklar var. Tekerlekli sandalye için pek uygun olmayabilir. Evet ama koltuk değnekleriyle çok rahat yürünebilir düzeyde. Evet. Alan çok geniş ama birkaç parkur var. Kısa turlarda yapabilirsiniz. Özellikle o höyük kısmının etrafı zaten mükemmel bir alan. Sıradaki durağımız Büyük Kilise. Obruğun hemen yanında bulunan ve çok büyük bir alanı hala ayakta olan Büyük Kilise. Şu anda Büyük Kilise'deyiz. Büyük Kilise obruğun gözüktüğü en güzel yer bence. Kesinlikle öyle. Hatta buraya kadar gelirseniz yani Büyük Kiliseyi ziyaret ederseniz bakın kilisenin şurada bir taş var. Bu taşın olduğu yerde durup direkt karşıya doğru şu an gölgede kalan kısım ama Gülden fotoğrafını çekti oranın. Evet. Şu anda siz görüyorsunuz. Direkt karşıya doğru şu bölgeye doğru bakarsanız orada bir Roma askeri figürü göreceksiniz. Kayanın üstüne kocaman neredeyse bir insan boyutunda gibi büyüklüğü. Çanakçı Nekropoli Kaya Mezarları. Bakın burası Kabartmanın sağlamlığına bakar mısınız? kaya mezarları komple. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Bir yani yol kenarında böyle açık bir yer burası. Yüzü falan o kadar net ki. Evet, hiç tahrip olmamış neredeyse Buradaki amcaların yüzünü parçalamışlar sadece. maalesef. Bazı kapıların üzerinde yazılar hala seçilebiliyor. Ama şu figürlerin sağlamlığı çok şaşırtıcı değil mi? Şu arada da kalmış kabartmalar. Orada da figürler var. Kocaman bir lahit var. Çok enteresan bir yer. Kuş sesleri. Evet. Peki bu arkadaşlara misafir olalım mı burada ya? İnternet çekiyor mu acaba burada? Bilmiyorum ki. Bakayım. Bir ona bakalım. Çok güzel gözüküyor ya. Buraya 2023'te yine kıyı sınır şeridi turunda gelmiştik. Ah be. Çekmiyor mu? Hiç Tahmin yok ettim. hem de. Çok arada çünkü. Olsaydı şurada dururduk ya. Evet. Şuradan karşı patikadan yukarıya yürümüştük ve ilk kez karavan hayatımız boyunca bir domuzla karşılaşmıştık. Evet, ilk kez bir domuzla karşılaştık burada. Evet. Zaten bu da onun kokusunu aldı herhalde. O tarafa doğru bakıyor hala. Evet. Telefon çekmemesi kötü oldu. Yoksa şu alanda durabilirdik. Evet. Şöyle kıyıya çekerdik. Kimseye de mana olmazdık gelen gidene. Ama videomuz var. Video olmadığı bir akşam olsaydı güzel olurdu. Evet. Çanakçı Nekropoli Kanlı Divane'ye çok yakın. 700 metre falan. Bu tarafa gelirseniz bu güzellikleri görmeden ayrılmayın. Evet, kesinlikle ayrılmayın. Yani şu işçilik bambaşka bir seviye. Dağlarda kalmak için birkaç konum belirlemiştik. Ama Tolga harita telefonuna baktığında bir fark etti ki yağmur geliyormuş bu akşam. Bu akşam yağmur var gece 12 ile birlikte. Evet. Ve
burada internet çekmediğini düşünürsek o dağdaki gireceğimiz aralarda da çekmeyecektir muhtemelen. O yüzden ne yapıyoruz? Sahile geri dönüyoruz. Hadi deniz kenarına. Bak gördün mü? Bu da mezar anıtı. Evet, yol kıyısında kalmış. Evet. Çok var ya aralarda. Çalıların arasında gözüküyor böyle minik minik bazılarının uçları. Neyi Tepeleri. merak ediyorum biliyor musun? Hı. Acaba o dönemlerde burası nasıl görünüyor? Ya değil mi? Bak Şu binalar yoktu. tabii. Hani bak şimdi şuraya kocaman bir inşaat alanı var Evet. aşağıda. Ve burası aslında sit alanı olması lazım gelirken ki bak hemen yol kenarında da yine bir lahit Lahit var. var evet. Acaba bu bölge ki Silifke'den bu tarafa kadar olan kısım Evet. çok büyük ve devamlı böyle ufak yerleşkeler olan enteresan bir alan. It's all the